Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ürün inceleme videosuyla başlıyoruz. Öncelikle videomuza sponsor olduğu için ve bu ürünleri bize sağladığı için Temu'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum arkadaşlar. Temu'dan almış olduğum taşınabilir havyayı bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu arada kutu içeriğini masanın üzerine çıkardıktan sonra sizlere birazcık Temu'dan bahsederek devam etmek istiyorum. Hızlıca kutu içeriğini masa üzerine alalım arkadaşlar. Öncelikle Temu'dan daha önce alışveriş yapmadıysanız ve kafanızda gümrüğe takılır mı, gümrük vergisi çıkar mı ya da ekstra ücret çıkar mı gibi sorular varsa bu sorulara cevap vererek videoya başlıyorum arkadaşlar. Temu'nun internet sitesine girdiğinizde bulunduğunuz ülkeye göre, ki biz şu an Türkiye'deyiz, Türkiye'de alabileceğiniz ürünler otomatik olarak size görüntülenecek arkadaşlar. Yani siz gümrüğe takılmayacak limitler içerisinde kalan ürünleri görebiliyorsunuz. Limit aşımına uğrayan ürünleri zaten site otomatik olarak sizlere göstermiyor arkadaşlar. Yani eğer bir ürünü görebiliyorsanız bu limitler içerisinde kalan üründür ve ürünü satın aldığınızda burada vergiler dahil olarak fiyatları görüyorsunuz ve alıyorsunuz arkadaşlar. Ürünü aldığınızda direkt olarak size geliyor, kargocu teslim ediyor. Herhangi bir gümrükleme işlemi ya da ekstradan bir gümrük ücreti ödemesiyle karşılaşmıyorsunuz. Tabii ki aylık olarak belirli bir paket limitiniz var. Yani aylık 6-7 gibi bir alışveriş yapamıyorsunuz. Şu an ekranda gördüğünüz kodu Temu'nun ana sayfasında bulunan arama çubuğuna yazabilir ve seçili ürünlere erişebilirsiniz. Seçili ürünleri indirimli olarak satın alma şansını kullanmak için bu kodu Temu'nun arama çubuğuna yazmayı unutmayın. Biraz önce ifade ettiğim gibi arkadaşlar bu ürünü Temu'dan aldık ve elimize ulaştı. Kendisi her elektronikçinin hayali olan şarj edilebilir bir havya. Teknik özelliklerine bakacak olursak bakın buradan 5 volt ile şarj oluyor. Burada yine akım bilgileri yer almış. Yine üretim yeri ve modeli gibi bilgileri, yine üretici firmanın bilgileri kutu arkasında yer alıyor arkadaşlar. Bunu bir kenara aldıktan sonra hemen kutu içeriğine geçmek istiyorum. Şöyle güzel bir kutuyla birlikte geliyor. Hemen üst kısmında bir kullanım kılavuzu var. Hemen hızlıca buna bir bakacağız. Kullanım kılavuzu İngilizce ve Çince olarak geliyor arkadaşlar. Burada hızlıca problemler, hataların çözümleri ve ekranda yer alan kodların ne anlama geldiğinden bahsedilmiş. Bunlardan da yine ben bahsedeceğim. Onu bir kenara aldıktan sonra hemen kutuyu göstermek istiyorum. Daha sonraki kullanımlarınız için hem taşımak hem de saklama açısından oldukça güzel, şık bir kutuyla elinize ürünümüz ulaşıyor. Bu şekilde geliyor. Bu arada bu ürünü oldukça avantajlı bir şekilde alabilirsiniz. Kullanım kılavuzu İngilizce ve Çince olarak geliyor arkadaşlar. Burada hızlıca problemler, hataların çözümleri ve ekranda yer alan kodların ne anlama geldiğinden bahsedilmiş. Bunlardan da yine ben bahsedeceğim. Onu bir kenara aldıktan sonra hemen kutuyu göstermek istiyorum. Daha sonraki kullanımlarınız için hem taşımak hem de saklama açısından oldukça güzel, şık bir kutuyla elinize ürünümüz ulaşıyor. Bu şekilde geliyor. Bu arada bu ürünü oldukça avantajlı bir şekilde alabilirsiniz. Kutunun içerisinden havyamızın ana ünitesi çıkıyor arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Gördüğünüz gibi ana ünitemiz burada. Yine bir tane uç çıkıyor. Hemen onu da göstereceğim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ucumuzu buradaki yuvasına takarak havyamızı kullanmaya hazır hale getiriyoruz. Bunu ileri doğru ittirerek bu şekilde havyamız artık kullanmaya hazır hale geliyor. Yine bir miktar lehim teli geliyor. Şöyle göstereyim. Yine bir tane temizleme süngeri ve standı var arkadaşlar. Şöyle bu standı bu şekilde kullanmaya hazır hale getirebiliyorsunuz. Ve Type-C üzerinden şarj olabiliyor. Bir tane şarj kablosu ve lehim pastası çıkıyor. Onu da hemen göstereceğim sizler için. Bakın lehim pastamız burada. Yani tamiratlarınızda
hızlı ve kolay bir şekilde taşımak istediğinizde ya da enerjiye ulaşması zor küçük işlerde oldukça başarılı olacağını düşünüyorum. Hemen cihazımı çalıştırarak sizlere göstereceğim. Cihazın arka tarafında Type-C arayüzüne sahip şarj girişimizi görebilirsiniz. Cep telefonlarınızda kullandığınız 5 voltluk şarj adaptörünü buradan takarak arkadaşlar şarj işlemini başlatıyoruz. Burada kırmızı renkli bir ışığımız var. Bu ışık yandığında şarj işlemi başlamış oluyor arkadaşlar. Bu ışığın rengi yeşile döndüğünde ise şarj işleminiz tamamlanmış oluyor. Bu sayede biz şarj ettiğimizi ve şarj işleminin tamamlandığını buradan görebiliyoruz. Ben cihazı daha önce şarj ettiğim için bunu beklemeyeceğim arkadaşlar. Cihazın ön yüzü bu şekilde. Burada 3 tane butonumuz var. Ortadaki butonu kullanarak cihazı çalıştırıyoruz. Uzun basarak açıyorsunuz arkadaşlar. Ekranda ulaşmak istediğiniz sıcaklık ve şu anda havya ucunun mevcut sıcaklığı gözüküyor. Tabii ki dışarıdan beslemeye sahip havyalar kadar hızlı değil, ancak portatif bir havya için kabul edilebilir değerlerde bir ısınma süresine sahip. Şu an videoyu herhangi bir şekilde hızlandırmıyorum. Mevcut şekilde sıfırdan bizim istediğimiz 260 derece. Şimdi minimum ve maksimum sıcaklık değerlerini göstermek istiyorum. Minimum 260 derece, maksimum 420 derecelik sıcaklığa ulaşabilirsiniz. Maksimum sıcaklığa şu anda ulaşmaya çalışıyor. Ben genelde havyalarımı 380 derecede kullanırım. Şu anda 380 derece için istediğim sıcaklık değerine doğru havyamız hızlı bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. İstediğimiz değere ulaştığında şurada PTC yazan sıcaklığın yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Şu anda havya ucumuz bizim istediğimiz değer olan 380 santigrat dereceye ulaşmış durumda. Lehimleme performansını ben de sizlerle birlikte denemek istiyorum. Bu yüzden şöyle 2 tane kabloya lehim pastası emdirdim ve küçük bir lehimleme işlemi yapacağız. Havya ucu şu an 380 santigrat dereceye ayarlı. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir lehimleme işlemi gerçekleştiriyor. Küçük bir havya ucuna sahip olduğu için burada depolayabileceği enerji miktarı sınırlı. Bu nedenle yüksek sıcaklıklarda geniş alanları lehimlemek daha başarılı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü havyanın kapasitesi belli. Bundan mucize beklemenize gerek yok. Bu arada havyanın ön kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar. Özellikle karanlık ortamlarda böyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şurada ışıklarımız var. Karanlık ortamlarda sizin için ekstra bir aydınlatma sağlıyor. Özellikle ucu nereye temas ettirdiğiniz konusunda oldukça güzel düşünülmüş. Küçük ama işe yarar bir detay olduğunu belirteyim. Bu arada hemen lehimlediğimiz kabloyu, havyamız yuvarlandı, şöyle bırakacağım arkadaşlar. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın gayet yeterli seviyede bir lehimleme işlemi gerçekleştirdik. Havyayı 380 santigrat derecede kullandım. Dediğim gibi burada depolayabileceğimiz ısı enerjisi sınırlı olduğu için, küçük bir uca sahip olduğu için geniş alanlarda yüksek sıcaklıklarda kullanırsanız daha iyi bir sonuç alırsınız arkadaşlar. Bu sayede buradaki ısı düşse bile lehimin erime sıcaklığının üstünde kalacağı için, minimum erime limitine düşeceği için işinizi rahat bir şekilde görecektir. Böylece havyamızı iş üstünde de test etmiş olduk. Şu anda Temu'nun internet sitesini görüyorsunuz. Arama çubuğuna hemen sağ tarafta gördüğünüz kodu girerek seçilmiş ürünlere ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kodumuzu girdikten sonra arama butonuna bastık ve seçilmiş ürünler şu an ekranımıza geldi. Biraz önce incelemiş olduğum havyanın kare kodunu burada sizlerle tekrardan paylaşıyorum ve burada gözüküyor arkadaşlar. Kare kodu taratarak şu an incelediğimiz ürünü bulabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklamalar kısmında Temu'yu indirebileceğiniz ve indirimli ürünlerden faydalanabileceğiniz bağlantıları da sizin için paylaşmış oldum. Havyayı denemek isteyen ve alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyerek yavaşça videomu toparlıyorum. Böylece bir inceleme videomuzu birlikte tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın diyerek
Bu noktada artık videomuzu sonlandırıyoruz.